Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu kova model baget çantayı çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Hemen tabandan itibaren çantamın ölçüsünü aldığım zaman şöyle 22 santim ölçüsü oldu. Şöyle bakın göstereyim daha detaylı. Şu şekilde eninin yani çapının ölçüsünü tabandan ölçeceğim. Tabanı 22,5 santim, yani çantamızın çapı, genişliği 22,5 santim oldu. Şöyle bir askı kullandım. Kısa bir askı. İsterseniz kolda, elde taşıyabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde çapraz ve yan kullanım için de şu şekilde uzun bir çanta sapı kullandım. Şimdi malzemelerimize geçiş yapalım. Öncelikle çantam için kullandığım aksesuarlarımdan bahsetmek istiyorum. Bakın, öncelikle fermuarımdan bahsedeyim. Şu şekilde bir fermuar kullandım. Ölçüsünü vereyim. Tabi bu elinizin ayarına, çantanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. 20 santim uzunluğunda bir fermuar kullandım. Yani 22-23 santim kenarlarda da iç kısımda pay olması için 25 santimlik bir fermuar ideal olacaktır. Metallerime geçecek olursak, karıştırdım deriler metaller hepsi birbirine girdi. Metallerime geçecek olursam şu şekilde 2 adet kancalı metal kullandım. Birisini şu şekilde uzun askımda, diğerini kısa askımda çantamın kendisinde kullandım. 2 tane de şu şekilde yuvarlak metaller kullandım. Daha sonra hemen tabanıma geçmek istiyorum. Tabanımı da bu şekilde deri bir taban kullandım. Bütün malzemelerimi tuhafiyeden.com'dan temin ettim. Kit halinde oradan ulaşabilirsiniz. İplerimi de dahil. Hadi iplerimize bakalım. Öncelikle çantamda kullandığım iplerim ve tığımdan bahsetmek istiyorum. Tüm malzemelerimi kit halinde tuhafiyeden.com'dan temin ettiğimi söylemiştim. Dediğim gibi açıklama kısmına link olarak ekliyorum. Lamia'nın klap ipini kullandım. Bu şekilde gerçekten dokusu çok güzel. Ve Fold Makrome 3 kullandım. Sanırım 1,5-2 milim kalınlığında bir ip. Bu şekilde bunlardan kaçar adet kullandığımı şu anda bilmiyorum. Videonun başında olduğum için videonun sonunda kaç adet olduğundan bahsedeceğim. Aynı zamanda şu anda ekranda görüyorsunuz zaten, yazı olarak ekliyorum kaçar adet kullandığımı. Tığlarıma gelecek olursak 3,5 milim tığ kullanıyorum. Tabanımı tığlarken kullanmak için bu tığ kullanıyorum. Çünkü taban kısmına daha rahat girip çıkması açısından yardımcı tığ olarak kullanıyorum. Bu tığ numarasının çok bir önemi yok. Sizin elinizde 3 olabilir, 3,5 olabilir, 4 olabilir. Hani nasıl tabanınızı nasıl rahat örüyorsanız o şekilde. Sadece ip çekmede kullanacağım bir tığ. Genel örümünde kullanacağım tığ numaram da 4,5 milim tığ. İpimi 2 kat yaparak kullanıyorum. O yüzden 4,5 milim tığ tercih ediyorum. Malzemelerim bu şekilde. İpim ve tığ numaralarım bu şekilde. Hadi o zaman çantamızın yapımına başlayalım. Evet, çantama öncelikle tabanımdan bu şekilde bir deri taban kullanarak başlıyorum. Çapından bahsedeyim. Siz eğer kendiniz yapmak isterseniz de tabanınızı 22 santim çapında tabanımın ölçüleri. Bu şekilde taban tığlamama başlayacağım hemen. Öncelikle 4,5 milim tığımı alıyorum. Şöyle 2 kat yapıyorum ipimi. Bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Bunu tığımdan çıkarmadan şurada hemen herhangi bir boşluğa batıyorum 3,5 milimle. Ki daha rahat ipimi çekebileyim arkadan diye. Şimdi hemen şunu bir şöyle alayım. Bu tığımı aldım. Hemen battım. İpimi çektim. Bakın, bu noktada ipim de çok kaydı. Gerçekten ayarlayamadım bir türlü. Evet. Hemen ipimi çektim. Bir tane zincirli yerim vardı. İpimi çekip bir tane sık iğne yaptım bu noktaya. Ben tığımdan bunu çıkarmıyorum. Tığımı batıyorum. İpimi şöyle çekerek arka kısmından çıkarıp diğer tığıma geçiriyorum.
Hemen bu noktada bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane battım. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Diğer tığıma takıp bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Taban tığlama aşaması biraz zorluyor ama onun dışındaki her şey su gibi akıyor. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın, her bir boşluğuma 2'şer tane sık iğne yaparak bütün tabanımı kenar kısmına kadar tığlıyorum. Evet, tüm taban tığlamamı tamamladım. Her bir deliğime 2'şer tane batarak son deliğimin olduğu yere kadar geldim. Burada hemen bakın, şurada 2 kanat var. Şöyle bunun arkadaki kanadına şu şekilde batıyorum. Şöyle batarak ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Hep arka kanatlarına batarak ilerliyorum bu sıramda. Yanındakinin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın, arkadaki kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine arka kanadına bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin arka kanatlarına batarak birer tane sık iğne oluşturup başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, her bir sık iğnemin arka kanatlarına batarak birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın, bu şekilde yapmamızın sebebi yukarı doğru dönük durması, daha düzgün bir geçiş elde etmek için. Bakın, bu şekilde görüntüsü de gayet hoş oldu. Bu şekilde arka kanatlara batarak ilerledik. Hemen bu noktada işaretleyicimi alıyorum yanıma. Burada ilk başta yapmış olduğum sık iğnemin tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Spiral bir şekilde üst sırama geçiş sağlıyorum. Hemen buraya bir işaretleyici takıyorum. Başlangıç noktamı belirlemek için. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Batamadım. Batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Normal 2 kanadını birden alarak normal örgüme devam ediyorum. Sadece taban kısmında arka kanatlara batarak ilerledik. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama geliyorum. Başlangıç noktamda işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen direkt bakın, şuradan göstereyim. Herhangi bir işlem yapmadan ipimi çekiyorum ve normal bir şekilde sık iğnemi yapıp devam ediyorum. Bu şekilde işaretleyicimi tekrar takıyorum ki başlangıç noktamı kaybetmeyeyim diye. Bir üst sıramada normal sık iğne ile spiral bir şekilde çıkış yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme sık iğnelerimi yaparak yeteri uzunluğa gelene kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak çantamda yeteri uzunluğa geldim. Bunu sayı olarak değil de ölçü olarak paylaşacağım sizlerle. Çünkü el ayarına, ip kalınlığına göre santimi her zaman değişiklik gösterecektir. Sık iğne olduğu için de saymadan hemen bakın. Şöyle 22 santim uzunluğunda olmuş oldu. 22 santim uzunluğunda sık iğnelerimi ördükten sonra başladığım noktaya geldim. Bakın, işaretleyicim burada. Şimdi askı yapımına geçeceğiz. Askı yapımına geçmeden önce çantamda toparlanmalar oldu. Henüz ütü yapmadığım için çok ütülemiyorum. Buhar tutuyorum bu arada. Şöyle bir açılsın diye taban topladı. Elim sıkı olduğu için. Evet, bakın burada hemen 22 santim ördükten sonra işaretleyicimin olduğu yere başlangıç noktama kadar geldim. Buradaki işaretleyicimizi çıkarmadan devamlı yürütüyoruz demiştim. Başlangıç noktamızı kaybetmemek adına. Buradaki işaretleyicim duruyor. Bu işaretleyicimden sonra bakın, işaretleyicimle birlikte 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne sayıyorum işaretleyicimle birlikte. 11.'ye bir işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra şu şekilde katlıyorum. Burası benim köşe noktam. Katlıyorum ve karşısındaki kısma kadar şöyle düzeltiyorum. Tam eşit olduğundan emin olun. Hemen bakın buraya bir işaretleyicimi yerleştirdim. 48 ilmeğim bu tarafta, 48 ilmeğim bu tarafta oldu. İşaretleyicilerimi saymadan bu şekilde oldu benim. Sizin batma sayınıza göre, tabanınızdaki delik sayısına göre bu değişiklik gösterecektir. 48 karşıda, 48 karşılıklı olarak 48 ilmeğim, 48 tane sık iğnem oluştu. Köşe noktalarımı belirledim. Kenarların eşit olduğuna özellikle dikkat edelim. Çünkü eğer eşit olmazsa, yamukluk olursa askıyı yaptığımız zaman böyle çantamızda bir yamulma olacak. Güzel bir görüntü olmayacaktır. Evet, köşelerimi belirledikten sonra hemen bakın buradaki işaretleyicimden sonra şurada 10 tane saymıştık. 11. işaretleyicimizi takmıştık. Bu işaretleyicimden sonra bakın burayı saymadan 2, 4, 6, 8, 9 ve bakın 10.'ya işaretleyicimi takıyorum tekrar. Burayı ayarladıktan sonra dönüyorum. Şuraya bir tane işaretleyici takmıştık. Köşemizi belirledik. Buradan da yine işaretleyicimden sonra 2, 4, 6, 8, 9 ve bakın 10.'ya yine işaretleyicimi taktım. Diğer tarafa geçiyorum. İşaretleyicimi saymadan 2, 4, 6, 8 ve 10.'ya yine işaretleyicimi takıyorum. Karşılıklı olarak ilmeklerimi belirlemiş oluyorum ve artık askı yapımına başlıyorum. Evet, sap için ayarlamalarımı yaptıktan sonra hiç ipimi koparmadan direkt askı yapımıma başlayacağım. Hemen bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bakın. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak şöyle tutarsam işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Şu noktaya kadar. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Orta köşe kısmını belirlemek için kullanmıştım bu işaretleyicimi. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum artık. Hemen bu noktaya bir tane işaretleyici yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir işaretleyici, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Artık bütün kelimeler birbirine karıştı. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak bakın buradaki işaretleyicimin olduğu yere geliyorum hemen. Sık iğnelerimi yaptım. İşaretleyicimin olduğu yerdeyim. Burası benim bitişime yapacağım kısım. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum artık. Ve hemen bu noktaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum örgümü. Başlangıç noktamızı kaybetmemek için işaretleyicimizi takmıştık. Bu noktaya hemen döndüm. Burada bağlama yapacağım. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum ve bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamı kaybetmemek için tekrar işaretleyicimi takıyorum. Bu işaretleyicim hep sabit kalıyor. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme sık iğnelerimi yaparak dönerek burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Biraz yukarı doğru çıkarayım dedim ama sanırım çok olmuş. Hemen düzenliyorum. Evet, şimdi işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Arada bak bir tane unutuyordum. Şuradaki sık iğnemi de yapıyorum, orayı kaçırmayalım. Hemen bakın işaretleyicimin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıp yine bu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Hiçbir zaman kaybetmiyorum.
Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak yine döne döne arttırma, eksiltme herhangi bir şey yapmadan başlangıç noktanın olduğu yere geliyorum. Yine bu başlangıç noktama bir sık iğne yapıp işaretleyicimi takıyorum. Devam edip her bir sık iğneme arttırma, eksiltme yapmadan bu şekilde ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Evet, sık iğnelerimi örerek yeteri uzunluğa kadar geldim. Toplamda 9 sıra tamamlamış oldum. Hemen ölçüsünü de paylaşayım. Santim olarak şu bakın ayrım noktasından ölçüyorum. 6,5 santim, 6-6,5 santim kadar uzunluğu olmuş oldu. Şimdi bu noktada bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum artık. Hemen buraya bir kaydırma yapıyorum. Bakın ipimi şu şekilde uzun tutarak şöyle biraz daha uzatmam gerekecek. Şu şekilde uzun tutarak çantamı içerisinden geçiriyorum ipimin ve bir tane şöyle çekip düğüm yapıyorum. İpimi koparmak istemediğim için yapıyorum. Siz isterseniz koparabilirsiniz derken şu diğer ipim arada şöyle şuradan düzeltirsem evet. Şu şekilde çekip düğümümü yapıyorum. Hemen bu noktada bakın. Şu şekilde orta kısmı ayarlıyorum. Köşelerden şöyle tutuyorum. Artık ipimi biraz gergin tutup bakın baştaki sık iğnemi bakın şurada bir karşılıklı olarak ayarlayacağım. Bir ve bir kenarlardan bırakacağım. Hemen bakın şu kenarda bir tane kaldı. Buna batmıyorum. Yanındaki sık iğnem ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Hatta bunu şu taraftan yaparsam dış taraftan görüntü olarak daha düzgün olacaktır. Bakın tam ortalayıp ayarladım şöyle. Şu şekilde katladım. Şurada ipim var. İpimi koparmak istemediğim için bu şekilde yaptım. İsterseniz koparıp tekrardan başlayabilirsiniz. Hemen şu şekilde kenarlarımı ayarladıktan sonra bakın şurası ve evet şurası ve şurası kenarda boşta kalıyor. Buralara batmıyorum. Bakın yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir tane atladım. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. Hemen bu noktadan ipimi çekiyorum. Bakın biraz tutarak parmağımla şöyle tutarak çektim ki gerginlik olmasın diye hemen bakın biraz gevşek bırakıp bu noktaya bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki atlamadım. Attım şimdi bir tane. Karşısındaki sık iğneme batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Yine atladım sanırım, evet. Kenarda kaldığı için tam düğümün olduğu yere denk gelmiş orası. Biraz sıkıntılı oluyor, evet. Batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip
sık iğnemi yapıyorum. Bakın sonda 3 tane sık iğnem kaldı. Bir tanesi ortadakini boşta bırakıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıp kenardaki boşta kalıyor. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde görünmüş oldu. Arka kısımdan içte kaldığı için biraz daha sık iğneler terste olduğu için daha kötü gözükeceğini düşünmüştüm. O yüzden dıştan yapmakta fayda var. Hemen bu noktada bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Dibindeki sık iğneme batıyorum, kapatmıyorum. Eksiltme yapacağım burada. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayıp ilk eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. 1 2 bakın kaç tane ilmeğim oldu? Şöyle hesaplayalım. 1 2 3 4 5 tane oldu. Evet, 2 tane yaptım. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Eksiltmemi yaptım. 2 sık iğne yaptım. Ortasına hemen bir eksiltme yaptım. 2 tane sık iğnemi yaptım. O yanındaki sık iğnemi batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Eksiltmemden sonra 2 tane sık iğne yapmış oldum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Hemen bu noktada bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekip bir sırama çıkıyorum. Hemen bakın dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine 2 ve yanındakine 3. Sonda 2 tane sık iğnem kalıyor. Bunun ilkine batıyorum, kapatmıyorum ve sonuncuya da batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Artık eksiltmelerimi bitiriyorum. Bundan sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak getir uzunluğuna kadar ilerliyorum. Hemen dibindeki sık iğnemi batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine 2 3 4 ve 5. Bu arada ben de şu anda ilk sizinle yapıyorum. Yani modeli tamamen kafamdan tasarlayarak 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaptım. Bu sıramda da çeviriyorum. 3. sırama geçiş yaptım. 5 sık iğnemde eksiltmelerimden sonraki 3. sıram. Hemen dibindeki sık iğneme battım. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 4. sıramı da yine, pardon 3. sıramı da yine bu şekilde 5 tane sık iğnemle tamamlıyorum. Bir zincir çekip 4. sırama geçiş yapıp 4. sıramda da 5 sık iğnemi örüyorum. 4 ve 5. Bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıp yine 5 tane sık iğnemi 5. sıramda da örüyorum. Şimdi çantamın aparatlarına deneyeceğim. Ölçü olarak olmuştur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şöyle katladığımda şöyle sonucu ayarlayamadım. Evet, şu şekilde olacak. Katladığımda tam olarak ölçüsünü ayarlamak için evet, bir sıra daha örebiliriz bence. 5. sıramızı tamamladık ve bir tane
zincir çekip, size ölçü yeterliyse bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dikiş yapacağız 2'ye katlayıp. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve 6. sıramda yine 5 tane sık iğnemle tamamlıyorum. 6. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Artık bu uzunluk benim için yeterli oldu. Hemen kısmı alacağım. Çok ses yaptım. Evet. Biraz ipimi şöyle dikişimde kullanacağım için biraz uzun tutup kesiyorum. Hemen bu noktada düğümü sıkılayıp artık çantamın alt kısmındaki askısını tamamlamış oluyorum. Şimdi bu noktada hemen bakın, şöyle bir aparat kullanacağım. Bu aparattan 2 adet, bu aparattan, bu şekilde yuvarlak aparattan da 2 adet kullanacağım. Şöyle yapacağım bunu. Buna geçirip şöyle tam ortalayarak, şu şekilde ortalayarak demeyeyim, dikişime yeteri kadar pay bırakarak şu şekilde dikiyorum şu kısmı. Hemen şuradan dikişimi yapacağım. Daha sonra aynı işlemi karşı tarafta da uyguluyorum. Bakın, işaretleyicimi takmıştım. Şu masam o kadar karışık durumda ki şu anda. Evet. Dikişimi yaptım. Bu askımı artık tamamladım. Geliyorum karşı tarafa. Bu işlemlerimi bitirdikten hemen sonra. Geldim karşıdaki işaretleyicilerimin olduğu yere. Burayı bitirdim. Şu çengelli aparatımı taktım. Şuradan dikişimi iç kısmı ayarlayarak köşede tam bitiminden dikişimi yaptım. Hemen bunu bitiriyorum. Daha sonra geliyorum köşeme. Bakın, sağ taraftan, dış taraftan başlayarak örüyoruz ki sık iğnelerimiz düzenli dursun. Dış taraftan başlayarak buradaki işaretleyicimden başlıyorum. Başlangıç noktam burası. Aradaki sık iğnelerimin hepsini örüp diğer işaretleyicim, 3. işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Buraya da son sık iğnemi yapıp dönüyorum ve başlangıç noktamdan tekrar başlıyorum. Aynı buradaki işlemlerin aynısını tekrarlıyorum. Bütün askımın, çanta sapımın alt kısmından, daha doğrusu bir de uzun sap yapacağız. Sap kısmını aynı şekilde birebir diğer tarafta da uyguluyorum. Daha sonra bitirdim. Bu şekilde ipimi kestim. Karşı tarafa bu aparattan dikmiyoruz. 2 çeşit aparat kullandığımı söylemiştim. Karşı tarafa yuvarlak aparatı dikiyoruz. Şu şekilde. Katlıyorum ve dikişimi yapıyorum. Karşı tarafa, buraya bunu diktiyseniz ya da diğer tarafa bu aparatı dikiyoruz. Çantamızın sapının orijinalliğini yapacak olan bu. Dediğim gibi bu tarafı yaptık. Bunun aynısını karşı taraf için de uyguluyoruz. Karşı askımız için de uyguluyoruz. Dikişlerimizi, aparatlarımızın dikişini yapıyoruz. Ve artık çantamızın alt kısmı tamamlanmış oluyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Öncelikle şu kısma bir fermuar gelecek. Fermuarı daha kolay olacağını düşünürseniz, çantam şu şekilde duracak, düzenlemem gerekiyor. Fermuarın dikişinin daha kolay olacağını düşünüyorsanız şu tarafı, şu sapı yapmadan da dikişini yapabilirsiniz. Eğer yok ben hani önce sapı yapmam istiyorum, örgü beni daha çok zorlayacak diyorsanız, ki ben örgüyü daha sonra örgüyü daha önce yapma taraftarıyım. Örgümü yapıp daha sonra da ön kısmına bir fermuar dikeceğim. Şu şekilde dediğim gibi çantamın 2 taraflı sapını yapıyorum. Fermuarımı dikiyorum ve çantamın uzun sapını yapmak için tekrar geliyorum. Evet, çantamın fermuar kısmının dikişini tamamladım ve bu şekilde metallerini de tamamlamış oldum. Gerçekten güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Hadi şimdi çantamızın uzun askısının yapımına başlayalım. Çantamın uzun sapı için yine bu şekilde 2 adet aparat kullanacağım. Öncelikle 110 tane zincir çektim. 70 santim uzunluğunda oldu. Tabi bu sık iğne yaptıkça zincirlerim toparlanacağı için son ölçüsünü yine sapımızın bittiği zaman paylaşacağım. 110 tane zincirimi tamamladıktan hemen sonra bir tane daha zincir çekiyorum. Bunu üst sırama çıkmak için kullanacağım. 111 zincir çekmiş oldum. Hemen bu noktada
Arka kanadına çeviriyorum. Şu şekilde zincirimin ön yüzündeyim. Çeviriyorum. Arka kısımlarından batarak ilerleyeceğim. Arka kanadına 110. zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sapım sadece sık iğnelerden oluşuyor. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne. Benim için 70 santimlik zincir uzunluğu yeterli oldu. Siz daha uzun ya da çapraz kullanım isterseniz yan kullanım için yapıyorum. Ben çapraz kullanımda isterseniz daha uzun daha uzun bir zincir çekerek yapabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde ayarlayabilmek için uzunluğunu, zincir sayınızı arttırmanız gerekiyor. 70 santim dediğim gibi benim için yeterli bir ölçü oldu. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin yine arka kanatlarına batarak sık iğnelerimi örerek 110 tane sık iğnemi son zincirimin olduğu yere kadar tamamlıyorum. Evet, her bir zincirime sık iğnelerimi tamamlayarak 110 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. 70 santimlik zincir uzunluğum sık iğnelerimi yaptığında toplama yaptı ve 65 santime düşmüş oldu. Bu uzunluk benim için gayet yeterli, ideal bir uzunluk oldu. Yani tam olarak ölçünüzü sık iğneleri yaptıktan sonra almanız daha sağlıklı olacaktır. Hemen bakın, son sık iğnemi de yaptıktan sonra zincirimin üzerine bir tane zincir çekip bir üst sırama geçiyorum. Örgümü çevirip hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak yine ikinci sıramda da 110 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Sıra sonuma geliyorum. Yine bir zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Üst sıramda da her bir sık iğneme sık iğnelerimi yaparak 110 sık iğnemi tamamlıyorum. Askım tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak yeteri uzunluğa, yani yeteri kalınlığa ulaşana dek ilerliyorum. Evet, 5 sıra sık iğne sıramı, 110 sık iğne sıramı tamamladım. Neden 5 sıra yaptım? Çantamın bakın son kısmında, şu kısımda da 5 sık iğne ile bitirmiştim. Aynı kalınlığa ulaşmasını istediğim için 5 sıra sık iğne yaptım. Ki çirkin bir görüntü oluşmasını istemediğimden dolayı 5 sıra kalınlık benim için yeterli oldu. Şimdi hemen bu noktada bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın 5. sıramın sonundayım. Zincirimi çekip ipimi biraz uzun tutuyorum. Dikişimde kullanmak için hemen bu noktada kesiyorum. Şöyle. Evet. Daha sonrasından sıkılayıp hemen iğnemi alıyorum. İpimi geçiriyorum. Bu noktada yine aparatlarımı, dikişini tamamlayacağım. Bakın köşemdeyim. Bu aparatımı aldım. Bunun içerisinden şöyle geçiriyorum. Şöyle biraz katlayıp dikiş payı bırakıp hemen bakın şuradan, tersime gelecek diğer taraf, dikişime bakın başlıyorum. Şuradan yaparsam daha iyi olacak. Evet. Arkadan ipim vardı, geçirdim. Daha sonra yanındaki sık iğne boşluğuma batıyorum. Karşısındaki boşluğuma batıp dikişimi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde dikişimi gerçekleştiriyorum. Şöyle hemen sonuncuya da batayım. Tam örgümün, ipimin tiftiğine gelmişim galiba. Ve daha sonra sıkılamak için bakın şuradan herhangi bir yerinden batıp çekiyorum. Bu noktada çok çekmişim. Düğüm oluştu.
Şuradaki ipim takılmış, anlamlandıramadım. Hemen sıkılamak için yaptım. Bakın. Daha sonrasından şuradan da geçirip küçük bir, diğer ipim takılıyor sürekli buraya. Küçük bir düğüm yapıyorum. Daha sonra aralarda gizleyip ipimi artık kesiyorum. Bu aparatımı bu tarafa takıyorum. Diğer aparatımı da şu şekilde şuradan dikişime başlayıp bu kenara takıp yine dikişime şöyle tamamlıyorum. Daha sonra bakın bu aparatımın olduğu yer, şöyle çantamın nasıl açayım, şöyle biraz yukarı almam gerekecek. Evet. Bakın yuvarlak aparatımı şuradaki çengelli aparatımla birleştiriyorum. Yuvarlak aparatımı yine çengelli aparatımla birleştiriyorum. Bir ondan bir ondan yapıyorum. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Ya da isterseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Askımı da bu şekilde tamamladıktan sonra artık çantamı hazırlamış oluyorum. Çantamın uzun sapını da tamamladım. Metallerimi diktikten sonra ütümü de yaptım. Ütümüzü nasıl yapıyoruz? Daha önce de söylemiştim. Makrome bir ip olduğu için yapışma olasılığı çok yüksek. Üzerine bir tülbent ya da bir havlu sererek çantamızı da askımızı da aynı şekilde ütüleyebiliriz. Öncelikle ütü yaparken nereye kadar da yuvarlak askıları yapmadan önce bir ütü geçiyoruz. Daha sonra askıları yaptıktan sonra şu şekilde düz tutarak şuralara da bir ütü geçebilirsiniz ki daha düz ve tok bir görüntü olsun. Son olarak da sapı ütülüyorsunuz ki kalıp gibi dursun çantanız diye. Evet, çantamızı tamamlamış olduk. Son olarak askımızın takımını da göstereyim hemen. Şu şekilde iki metalimi birbirinden ayırıyorum. Çengelli olan metalimi yuvarlak olan metalime şöyle, daha sonra askımı düzelttikten, yönünü belirledikten sonra da çengelli olan metalimi yine yuvarlak olan metalime geçiriyorum. Ve bakın çantam artık hazırlanmış oluyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve lütfen yorumlarınızı videonun altına iliştirmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.